Neden sabahları uyanamamak işkence haline geliyor? Kaliteli uyumak nasıl mümkün? Bir de tam olarak kaç saat uyumamız gerekli? Peki uyku bir zaman kaybı mı? Şu anda sonbahar aylarının içindeyiz. Bu mevsimin bende uyandırdığı his genelde hüzün. Hatta kimi zaman bu hüzne sabahları uyanamamak da eklenince iyice içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Çoğumuz şu benzer durumu yaşamıştır. Kötü bir gece uykusu geçirir ve gün boyu elimizde olmadan esner dururuz. İşimize odaklanamaz ve zombiler gibi gün boyunca oradan oraya savruluruz. Yatağa dönebileceğimiz anın hayalini kurarız. Ancak başımızı yastığa koyar koymaz birden gözlerimiz açılır. Oysa gün boyunca bu uykunun hasretini çekmiştik. Bu tam anlamıyla bir kabus gerçekten. Kimisi de var ki uykuya doymaz. Sabah kalktığında karanlıksa, hele bir de trafik de varsa bu tam anlamıyla bir işkence haline gelir. Fakat tüm bunlar bu şekilde olmak zorunda değil. Evet, anlayacağınız üzere konumuz uyku. Nasıl daha kaliteli uyuyacağız ve böylelikle sabah erkenden dinç kalkmak nasıl mümkün olacak? Hayat kalitenizi ve hatta mutluluk seviyenizi arttıracak bir konu. Uyku bir yönüyle gençlik iksiri aslında. Vücudumuzu onarmak ve zihnimizi yenilemek için kaliteli uyumak zorundayız. Her ne kadar modern dünya, ekranlar, yapay ışıklar uykunun kutsallığını yok etmeye başlasa da buna karşı koymak için yine başvuracağımız yer modern bilim. Referans kitabımız ise Sleep Smarter, yani daha akıllıca uyuyun. Tabi sadece bu kitaba bağlı kalmayacağız. Bazı araştırmalarla zenginleştirmeye çalışacağız. İlk başta düşülen yanılgı şu oluyor: uyku acaba bir zaman kaybı mı? Ben de çoğu zaman uykuyu bir zaman kaybı olarak görüyordum açıkçası. Biraz da zamanı yakalama hissiyleydi belki. Ancak uzun sürede meydana gelebilecek zararlarını öğrenince dikkat etmem gerektiğini anladım. Modern dünyamız hızlı ve üretken olanı ödüllendiriyor. Dolayısıyla uyku çoğunlukla bir zaman kaybı olarak görülüyor. İşe boğulduğumuzda ya da bir dizi görevin altında ezildiğimizde ilk feda ettiğimiz şey uykumuz oluyor. Dinlenmeye karşı açılan bu savaş o kadar şiddetli hale geldi ki ortalama bir insanın uyku saati yaklaşık 9 saatten 7'ye düştü. Kitaptan ayrı olarak araştırdığım kadarıyla her ne kadar yetişkinler için ortalama 7-8 saat uyku tavsiye edilse de uyku süresinin kişiden kişiye değişen bir süreç oldu. Uyku şartları elverişli değilse bu 7 saat bile az kalır. Elbette tam tersi durum da geçerli. Yani bazılarının 8 saate ihtiyacı varken bazılarına 6 saat bile yetebilir. Burada kaç saat uyuduğunuzdan ziyade kaç saat kaliteli uyuduğunuz önemli. Bu noktada rakamlara takılıp kalmamalıyız. Çünkü bu bazıları için bir takıntı haline geliyor. Öyle ki bazılarının ortosomnia dediği bir duruma yol açıyor. Sürekli mükemmel uykuya ulaşma ihtiyacıyla meşgul olma. Bu durum da ironik bir şekilde daha fazla uyku sorununa neden oluyor. Elbette bu uç bir örnek. İdeal saati bulma konusunda sorulması gereken sorular şunlar: gün boyunca kendimi oldukça iyi dinlenmiş hissediyor muyum? Genelde gece boyunca rahatsız edilmeden mi uyuyorum? Ya da uyanırsam kolayca tekrar uykuya dalabiliyor muyum? Bunlara cevabınız evetse uyku için çok fazla da endişelenmenize gerek yok. Öncelikle bunu belirtmiş olalım. Konuya tekrar dönersek, uykuyu üretkenliğin düşmanı olarak resmetmenin büyük sorunları var. Uykusuz kaldığınızda sadece daha yavaş ve daha az yaratıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha az şey başarırsınız. The Lancet Tıp dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre 24 saatten fazla uyanık kalan cerrahların görevlerini %14 kadar daha geç bitiriyor. Tamamladıkları işlerde ise %20 daha fazla hata yaptıkları tespit edilmiştir. Yani ameliyat olmadan önce doktorunuza gece rahat uyuyup uyumadığını sormanızda fayda var. Uykusuzluk beynin glikoz içeriğini azaltır. Bu glikoz azaldığında ise en çok etkilenenler problem çözme ve üst düzey düşünme ile ilgili olan parietal lobunuz ve prefrontal korteksinizdir. Uykusuz geçen 24 saatin ardından bu bölgelerdeki glikoz %12 ile 14 arasında azalmaktadır. Dahası birçok çalışma bir gece bile dinlenmemenin bizi tip 2 diyabetikler kadar insüline dirençli hale getirdiğini göstermiştir. Bu temel hormonun yetersiz miktarda olması doğrudan kilo alımına, yaşlanma belirtilerine ve cinsel dürtünün azalmasına yol açar. Dolayısıyla uyku üretkenliğin düşmanı değildir ya da aşılması gereken bir engel değil. Uyku, fiziksel ve psikolojik sağlığımız için hayati önem taşıyan bir süreç. Kaliteli uyku olmadan sağlıklı olamaz,
ve en yüksek performansta çalışamayız. Bunun nedeni kısmen uyanık olmanın katabolik, uykunun ise anabolik olmasıdır. Katabolizma moleküller oksitlendiğinde ortaya çıkar ve oksijenle birleşerek parçalanmalarına neden olur. Anabolizma ise bunun tam tersi. Daha küçük birimlerden moleküller oluşturur. Kelimenin tam anlamıyla bizi inşa eder. Yani biz uyurken vücudumuz kendini onarır. Yaşlanma belirtileriyle savaşır. Bağışıklık, kas ve iskelet sistemlerimizi güçlendirir. Evet, bu kısım çok önemli. Çünkü önce bir gece uykusunun değerini ve üretkenlik adına uykuyu azaltmanın ters etki yaratacağını anlamamız gerekiyor. Az uyuyunca değil, kaliteli uyuyunca aslında gün içinde verimli çalışıyorsunuz. Uykusunu almış 1 saat, uykusuz 2 saatten daha üretken olacaktır. Emin olabilirsiniz. Peki, Z'lerinizin kalitesini artırmak için ne yapmamız gerekiyor? Cevabı sonraki başlıkta. Önce şu melatonini anlamamız gerekir. Bu, beynimizin epifiz bezi tarafından üretilen bir hormondur. Gençleştirici ve antioksidan özelliklere sahiptir. Ancak en önemlisi vücudun sirkadiyen ritmini düzenler. Sirkadiyen ritim bize ne zaman uyuyacağımızı söyleyen iç vücut saatimiz. Yani biyolojik saatimiz. Melatonin üretimimiz ışığa maruz kalmaktan büyük ölçüde etkilenir. Akşam güneş battığında vücudumuz doğal olarak bu hormonu salgılar ve bizi uykulu hale getirir. Sabahları erken saatlerde ışığa maruz kalan insanlar akşamları daha fazla melatonin üretir. Bu da daha hızlı ve daha derin bir şekilde uykuya dalmalarını sağlar. Bu nedenle gün içinde ışığa maruz kalma oranını en üst düzeye çıkarmaya çalışmalıyız. Sabahın erken saatlerinde güneş ışığına maruz kalmak önemli. Çünkü parlak ışık beynimizi, organlarımızı ve salgı bezlerimizi uyarmaya ve uyanık kalmaya teşvik eder. Bunu göz önünde bulundurarak sabah 6 ile 8:30 saatleri arasında kısa bir yürüyüş yapmanızda fayda var. Uyku halkasını tamamlamak için ise akşamları yatmadan 60 dakika önce başlayarak ekranlara maruz kalma sürenizi kısıtlamak gerekiyor. Elektronik cihazlar yoğun bir mavi yapay ışık spektrumu yayar. Vücudunuz bu spektruma karşı hassastır ve akşamları buna maruz kalmak melatonin salımını engelleyerek uyumayı zorlaştırır. Telefonlar ve bilgisayarlar için bu mavi spektrumu filtreleyen yazılımlar ya da gözlükler mevcut. Ancak ekranlardan tamamen uzak durmak ve bunun yerine yatmadan önce kitap okumak her yönüyle daha iyi. Ayrıca zifiri karanlık bir odada uyuduğunuzdan emin olun. Işık sadece gözlerimizden değil, cildimizden de emilir. Gece ışıkları ve perdelerden sızan gün ışığı melatonin üretimini engeller. Bu da daha hafif ve daha kısa bir uykuya yol açar. Araştırmalar yatak odalarındaki ışığın melatonin seviyelerini %50'nin üzerinde baskılayabildiğini göstermiştir. Bu nedenle karartma perdeleri güneş doğduktan sonra uyuyanlar için bir zorunluluk. Ancak ışığı engellemenin daha kolay ve daha ucuz bir yolu tüm dinlenmemizi güneş battığında sağlamaktır. Bu da bizi uyku için bir sonraki önemli faktöre götürüyor: zamanlama. Doğru şeyi yapmak elbette iyidir. Fakat bunu yanlış zamanda yapmak doğru değil. Akşam güneş kremi sürmek veya yağmurda çiçek sulamak gibi bir durum bu. Her şeyi doğru yapabiliriz. Ancak zamanlamamıza dikkat etmezsek mümkün olan en iyi şekilde dinlenemeyiz. Şimdi gece dinlenmemizi iyileştirecek bazı zamanlama ipuçlarına bakalım. İlk olarak her gece aynı saatte 30 dakika içinde yatarak biyolojik saatimize saygı göstermeliyiz. Modern iş dünyası bizi hafta içi uykuyu azaltmaya ve hafta sonları arayı kapatmaya teşvik ediyor. Ama bu durum sirkadiyen ritimlerimize zarar veriyor. Vücudumuz pazar gününün ne zaman olduğunu bilmiyor. Hafta sonları gece geç saatlere kadar süren Netflix eğlencelerimize yeterince hızlı adapte olamıyor. Bunun için rutin olarak sabit bir saatte yatarsak sirkadiyen ritmimiz sorunsuz bir şekilde çalışacak. Böylelikle uykuya dalmak ve uyanmak çok daha kolay olacaktır. İkinci olarak, evet çok klasik olacak ama erken yatıp erken kalkmalıyız. Gece yatmaz, sabah kalkmaz azarını işitmemeliyiz. Kuzey Texas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından 2008 yılında yapılan bir çalışma sabah erken kalkmanın önemini ortaya koymaktadır. Sabahçı olarak tanımlanan öğrencilerin daha yüksek akademik notlar aldığı görülmüştür. Sabahçıların not ortalamasının 3,5 olduğu, gece kuşlarının not ortalamasının ise sadece 2,5 olduğu bulunmuştur. Bunun sebebinin köklerine inersek DNA'mıza bakmamız gerekir. İnsanlar diurnal bir türdür. Yani gün boyunca aktif olması gereken bir tür.
İnsanlık tarihinin büyük bölümünde avcı toplayıcı olduk. Atalarımız güneş battıktan sonra uyumaya programlanmıştı. Çünkü gündüz uyuklamak bir avcı tarafından yenilmenin en kolay yoluydu. İncelediğinizde erken kalkmakla ilgili tüm topluluklarda aynı ilkenin geçerli olduğunu görürsünüz. Bir Çin atasözü der ki, yataktan güneş doğmadan önce kalkabilen hiç kimse ailesini zengin etmekte başarısız olamaz. Ben şahsen erken kalkma hastasıyım. Çok uzun yıllardır hafta sonları dahil olmak üzere 9'da bile kalktığımı hatırlamam. Hem kendi hayatımda hem de etrafımda incelediğim kadarıyla sabahlarına sahip çıkanların maddi ve manevi kazandıklarını gördüm. Zamanlamaya ilişkin 3. prensip olarak saat 22 ile gece 2 arasındaki sihirli uyku diliminden faydalanmalıyız. Bu saatler vücudumuzun melatonin ve büyüme hormonu gibi hormonların en yüksek üretimine ulaştığı zamanlardır. Bu da bu saatler arasındaki uykunun gece 2'den sonraki uykuya kıyasla daha derin ve daha gençleştirici olduğu anlamına gelir. Gece vardiyasında çalışanlar için ise bu kötü haber. Elbette işten sonra 8 veya 9 saat uyuyabilirler. Ancak bu saatlerde uyuyan birine göre daha az onarıcı bir uyku çekeceklerdir. Uykunun biyolojik yönlerini anlamak önemli. Fakat biyoloji, madalyonun sadece bir yüzü. Uyku oyunumuzu bir üst seviyeye taşımak için bu bilgiyi doğru yaşam tarzıyla birleştirmemiz gerekiyor. İlk olarak şu kafein olayına el atmakta fayda var. Kafein, moleküler düzeyde adenozine çok benzeyen bir sinir sistemi uyarıcısı. Adenozin dediğimiz şey ise beynimizin biz uyanıkken ürettiği bir kimyasal. Ve adenozin seviyelerimiz belirli bir noktaya ulaştığında uykumuz gelmeye başlar. Peki bu adenozin engellenirse ne olur? Evet, bildiniz, uykunuz kaçar. İşte kafein adenozinin girmeye çalıştığı beynimizdeki aynı reseptörlere sıkı bir şekilde yerleşerek onun yolunu tıkar. Bu yüzden kahve içtikten sonra kendimizi yorgun hissetmiyoruz. Kafeinin yarılanma ömrü 8 saattir. Yani sabah 7'de alınan 200 mg öğleden sonra 3'te 100 mg'a, akşam 11'de ise 50 mg'a dönüşür. Bu yüzden saat 16'dan sonra kafeinden uzak durmakta fayda var. Böyle yaparsak vücudumuz uyku vakti yaklaştığında kafeinden tamamıyla kurtulabilir. Uykuya geçme sürecimiz böylelikle daha kolay olacaktır. Eğer akşamları alkol tüketiyorsanız bu da dikkat etmeniz gereken bir diğer konu. Birkaç kadeh içki uykuya dalmaya yardımcı olsa da uykuya daldıktan sonra uykunun daha derin aşamalarında geçirdiğimiz süreyi kısıtlayarak oldukça rahatsız edici bir etki yaratır. Alkol, hafızanın işlenmesinden sorumlu uyku aşaması olan REM uykusuna müdahale eder. Özetle, alkolle yapılan şekerlemeler öğrenme ve zekayı güçlendirme süreçlerine zarar vermektedir. Görüldüğü üzere sağlıklı bir beden ve keskin bir zihin için kaliteli uyku şarttır. Fakat bunun tersi de doğru. İyi bir gece uykusu için sağlıklı bir beden ve zihin hayati önem taşır. Vücutla başlayalım. Egzersiz yapmanın faydalarından biri de daha kaliteli uykuya ulaşmanızı sağlaması. Egzersiz kas dokumuzda vücudumuzun onarması gereken mikro yırtıklar oluşturur. Bunun sonucu olarak beynimiz testosteron ve büyüme hormonu gibi bir dizi gençleştirici anabolik hormonu serbest bırakır. Tüm bu onarım çalışmaları vücudun daha derin, daha onarıcı bir uykuya girmesini sağlar. Kitapta magnezyum takviyesinin sağlıklı kalmanın ve uykunuzu güçlendirmenin bir başka harika yolu olduğundan bahsediliyor. Şöyle ki, bu mineral vücutta 300'den fazla kimyasal reaksiyondan sorumlu. Fakat özellikle stresi azaltmak ve sinir sistemimizi sakinleştirmek için iyidir. Magnezyum kan şekeri seviyelerini dengeler. Kan basıncını optimize eder ve kasları gevşetir. Bunların hepsi aslında daha kaliteli bir uyku anlamına geliyor. Ancak magnezyum takviyesi yaparken bunu krem formunda cildinize uygulamanızda fayda var. Bu en etkili yoldur. Çünkü bu mineralin gücünün çoğu sindirim sırasında kaybolur ve ağızdan alınan takviyeleri daha zayıf hale getirir. Uyku haliyle yakından ilişkili olan melatonin hormonunu dışarıdan takviye etmek de mümkün. Bu özellikle uykusuzluk çekenler için etkili olabilir. Fakat bununla ilgili riskler de var. En büyük sıkıntısı ise melatonin takviyesinin vücudunuzun bunu doğal olarak üretme yeteneğini engelleyebileceğidir. Sadece bu nedenle bile son çare olarak düşünülmeli. Yani son tahlilde doktorunuza danışmanızda fayda var. Sağlıklı bir zihni korumak da kaliteli uykunun anahtarıdır. Bunun için meditasyon önemli. Her gün aklımızdan 50.000'den fazla düşüncenin geçtiği tahmin edilmekte. Bunların çoğu kısa süreli olsa da iç monoloğumuz genellikle uykuya dalmaya çalıştığımız zamanlarda yoğunlaşır.
Ancak meditasyon bunu değiştirebilir. Sadece 10 dakikalığına bile olsa gözlerimizi kapatıp nefesimize odaklanmanın stresi azalttığı ve sistemimize iyi hissettiren endorfin salgılatarak bizi uykuya hazırladığı kanıtlanmıştır. Kısacası meditasyon manik hiperaktif zihinlerimiz için bir tonik gibi. Meditasyona başlamak için ise bir uyku sığınağına ihtiyacınız var. Cevabı sonraki başlıkta. Eğer uyuduğumuz yeri göz ardı edeceksek tüm bu uyku önerilerinin ne faydası olabilir? Çevremizin dinlenme kalitemiz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu nedenle uykuyu ciddiye almak, deyim yerindeyse bir uyku mabedi oluşturmamız gerekiyor. Buradaki kilit nokta uyku sığınağımızın taze, temiz havaya sahip olması ve rahatlama hissi uyandırmasıdır. Ev bitkilerini yatak odasına taşımak bunun için bir çözüm olabilir. Yeşilliklerin organik görüntüleri ve topraksı kokuları sizi sakinleştirebilir ve mutluluk seviyenizi artırabilir. Bitkiler mükemmel doğal hava filtreleridir ve uyku mabetleri oluştururken iyi hava kalitesini korumak çok önemli. Bunun nedeni havanın iyonlar içermesi. En basit tabirle bunlar elektrik yüklü atomlardır. Negatif elektrik yüküne sahip iyonlar son derece enerji vericidir. Küf, parazit ve zehirli kimyasal gazları oksitleyerek sağlığımızı iyileştirirler. Ama zamanla oksijen içeriği azaldıkça ve iyonlar negatif yüklerini kaybettikçe soluduğumuz hava bayatlar. Bitkiler karbondioksiti oksijene dönüştürerek ve havanın iyonlarını yeniden doldurarak bunu düzeltir. Yani evinizde bitki bulundurmanızda fayda var. Bunun için kitapta verilen örnek ise İngiliz sarmaşığı. Bu bitki son derece dayanıklı bir bitki. Aynı zamanda NASA tarafından en iyi hava filtreleyici ev bitkisi olduğu, oksijeni dışarı pompaladığı ve sanayileşmiş ülkelerde çok yaygın olan zararlı bir nörotoksin olan formaldehiti emdiği bulunmuştur. Bir diğer harika seçim de kaynana dili. Bu yaşamak için minimum suya ve ışığa ihtiyaç duyan sert bir bitki parçası. Karanlık bir yatak odası için mükemmeldir. En dikkat çekici özelliği ise geceleri karbondioksiti oksijene dönüştürebilmesidir. Çoğu bitki bunu yalnızca gündüzleri yapar. Fakat uyku mabetleri için bir altın kural varsa o da şudur: İşi yatak odasından uzak tutun. Telefon görüşmelerini, mesajları ve e-postaları uyku alanınıza getirmek yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Böyle yaparak beyninize yatak odanızın iş alanı olduğu mesajını verirsiniz ve olumsuz bir ilişki kurulur. Aynı zamanda burada stres oluşturursunuz. Böylelikle yatak odanızda stres hormonu olan kortizol seviyeleriniz yükselir ki bu da uyku için hiç de iyi bir şey değildir. Kendimize karşı katı olmalı ve işin yatak odasına girmesine izin vermemeliyiz. Burası kapanmamız ve diğer tüm dış etkenlerden izole olmamız gereken bir yer. Şimdi geriye kalan tek şey tüm bu pratik uyku ipuçlarıyla donanmış olarak yeni uyku mabedinize girmek ve şimdiye kadar yaşadığınız en iyi gece uykusuna hazırlanmak. Modern yaşamın çığlıklarına ve bağırışlarına kulak asmayın. Uyku üstesinden gelinmesi değil, kucaklanması gereken bir şey. Yaşam tarzlarımızı biyolojik saatimize göre düzenlersek ve uyku sığınaklarımız olursa hem erken ya da vaktinde kalkmamız hem de gün içinde enerjik olmamız mümkün olur. Pratik bir öneri. Genellikle sabah 8'de uyanıyorsanız ve bu alışkanlığınızı değiştirmek istiyorsanız hemen sabah 6'da uyanmaya çalışmayın. Bu sisteminiz için bir şok olur ve beyninizde olumsuz bir çağrışım yaratarak ertesi gün işinizi daha da zorlaştırabilir. Bunun yerine ideal uyanma saatinize ulaşana kadar her sabah alarm saatinizi kademeli olarak 15 dakika geri alın. Buna alışmak muhtemelen daha kolay olacak. Çünkü irade gücünüzü çok daha az tüketecektir. Diğer bir uyku uzmanı Matt Walker, uyku konusunda en önemli 2 tavsiyesini şu şekilde açıklıyor: düzenli olmak. Aynı saatte uyumaya ve aynı saatte uyanmaya özen gösterin. İster hafta içi, isterse hafta sonu olsun. Düzenli olmak bu işin sırrıdır. Uyku eğer bu şekilde düzene girerse hem miktarı hem de kalitesi artacaktır. İkinci önerisi: odayı serin tutun. Uykuya geçiş ve uykuda kalabilmek için vücut ısısının 2 ila 3 derece düşmesi lazım. Sıcak bir odaya kıyasla soğuk bir odada daha rahat uykuya dalarsınız. Bu yüzden oda ısısını 18 derecede tutmaya çalışın. Pek çok insanın uykusu için bu ideal olacaktır. Son olarak sabah 5'te uyanmak hayatını nasıl değiştirir adlı videoyu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ferrari'sini satan Bilge kitabının yazarı Robin Sharma'nın size önemli tavsiyeleri var.